Nazlı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Sevgili izleyiciler, aşk nedir? Aşk hayatımızda zamanı durduran ve gözleri kör eden bir duygudur. Gelin şimdi sizleri Naz Hanım'la tanıştırayım. Eski aşkım için, Alp için başvurdum. Ne zamandır görüşmüyorsunuz? 2 yıl oldu. Neden ayrıldınız 2 yıl önce? Bana evlenme teklif etmişti. Ben kabul etmemiştim. Bu ömür boyu evlilik teklifim sana geçerli demişti. Açık çekimi olduğu için ben Tamam. bu programa geldim. Ya benim şu telefon ısrarla bilmediğim bir numara. Şuna benim bir bakmam gerekiyor. Tabii ki. Kocamı kimle buluşturacaksınız? Kim başvurmuş? Kocanız derken? Siz evli misiniz şu anda? Evet ama bu gerçek bir evlilik sayılmaz. Ne demek o? Naz'a olan özlemim için Sena'nın omuzunda ağladığım günler oldu. Siz şu anda evli olduğunuz kadının omzunda Naz Hanım için ağladınız. Evet, tam olarak böyle. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk aslanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Hikayenizi biraz biliyorum ama izleyicilerimizin de duyması için. Programımıza neden başvurdunuz? Kimden bir şans istiyorsunuz? Eski aşkım için, Alp için başvurdum. Eski aşkınız. Evet. Gözlerinizin içi parlıyor söylerken. Evet, biraz heyecan var o yüzden. Peki Alp Bey'le ayrıldınız mı? Ayrıldık. Yani benimkisi geçmiş bir aşk hikayesi aslında. Toplam 5 yıl birlikte olduğum bir insan. Ama 3 yıl bir beraberliğimiz oldu. Sonra 2 yıl ayrıldık. Tekrar barıştık. Bir 2 yıl daha. Bayağı çalkantılı bir ilişki. Evet. Peki ne zamandır görüşmüyorsunuz? 2 yıl oldu. 2 yıldır görüşmüyorsunuz. Evet. Neden ayrıldınız 2 yıl önce? Ya bana evlenme teklif etmişti. Ben kabul etmemiştim. Ama anlatırken adamın şimdi gözlerinizin içi parlıyor. Çok aşıksınız. Evet. Evlenme teklifini kabul etmediniz. Ya o zaman yine Alp'i çok seviyordum ama yani o andaki duygularım, yani evlilik teklifini kabul etmedim. Sevgili izleyiciler, bugün galiba böyle hareketli bir aşk hikayesi izleyeceğiz. Dinleyeceğim ben. Böyle gözlerinizin içine bakınca güzel bir aşk hikayesi gibi geliyor. Ama biraz da karışık bir şeyler anlatacaksınız gibi geliyor. Evet. Peki nasıl tanıştınız bu büyük aşkınızla? İkimiz ayrı şirketlerde çalışıyorduk. O pazarlamada çalışıyordu. Ben de yönetici asistanıydım. Bir akşam şirket yemeğinde tanıştık. Herkes Yani, bir araya geldiği bir Pardon, yemek miydi? şirket yemeğinde karşılaştık. Orada işte bana bakıyordu, ben de ona bakıyordum. Sonra arkadaşlarım dedi, bu çocuk seni kesiyor Siz falan. ilk defa mı orada birbirinizi gördünüz? Evet, İlk ilk kez. görüşte aşk o zaman bu. Öyle sayılır. Sonra dans etmeye falan başladık, eğlence mekanı. Yani yemekti, sonradan eğlence mekanına döndü. Dans ettik falan, kulağıma fısıldadı. İşte Ne çok dedi? güzelsin. Zaten o ses tonu, çok güzelsin demesi beni çok etkiledi. Yani mekan çok gürültülüydü. Zaten kulaktan kulağa konuşuyorduk. Öyle eğlendik. Sonra işte yani mekanı terk ettik. Telefon numaralarınızı aldınız mı o gece? Yani o gün benden sadece eğlendi diye düşünmüştüm. O gece bir telefon alışverişi olmadı. Hayır, olmadı. Orada bitti. Bitti. Sonra bir Sonra daha karşılaştınız. Nerede ATM'de karşılaştık. ATM'de karşılaştınız. 2 gün sonra. Nasıl yani? Yani ben para Nasıl bir çek... tesadüftür bu? Telefon numara... yani hiç demediniz mi hani? Telefon numaramı vereyim ya da o istemedi mi? Yani ben o gün benden eğlendi diye öyle düşünmüştüm. Önemsemediniz. Önemsemedim. Yani aslında çok etkilenmiştim ama hani bir şey diyemedim. Eğlendi diye düşünmüştüm. Sonra? Sonra ATM'de ben para çekmek için bekliyordum. Sıradaydım.
arkamdan birisi geldi. Yine mi çok güzelsin deyince bir ses fısıldadı kulağıma. Dedim bu Alp olamaz yani. Bayağı tatlı dilli biri o zaman Alp Bey. Evet, ses tonu da bayağı etkileyici. Tesadüf mü o ATM'deki karşılaşma? Tesadüf. Takip falan mı etmiş yoksa sizi diyeceğim Yok, şimdi. tamamen tesadüf. Tamam. Ondan sonra arkamı döndüm, Alp. Şaşırdım tabii, bir yandan çok sevindim ama ayaklarım da yerden kesildi. Ondan sonra tabii nasıl geçti o dakikalar hatırlamıyorum. Ben paramı çektim, dedim ki sıra sende dedim. Hayır dedi, arkamdaki beyefendi de dedi. Nasıl yani dedim. Yani seni gördüğüm için geldim dedi. Ha, onun bir Evet. işi yokmuş ATM'de. Yokmuş. Ondan sonra ben o anda diyorum içimden keşke diyorum kahve içmeye gitsek, beni çağırsa. O an demeye kalmadı, kahve içelim mi dedi. Ben de tabii ki dedim. Ondan sonra yarım saatliğine kahve içmeye gittik bir mekana. Çok Ama heyecanlandınız tabii mı? çok anlatırken bile ne Evet, şu an aynı heyecanı anlıyorum, yaşıyorum. hissediyorum onu. Kahve içtikten sonra işte 4 saat geçmiş, anlayamadık yani. Nasıl Zaman- muhabbet aktı, sohbet aktı? Evet. Ondan sonra sana eve bırakayım dedi. Ben de olur tabii ki dedim. Arabayı park ettiği yere gittiğimizde arabası yoktu. Yasaklı yere park etmiş. Eyvah. Beni yani kaldırıma park etmiş. 4 ışıkları yakmış. Yoldan giderken ATM'de sizi görüyor. Evet. Arabayı uygunsuz bir yere koyuyor, arabası çekiliyor oradan. Evet. Eyvah. O da heyecanlanmış herhalde. Ondan sonra arabası yoktu, çekmişler. Aradı, telefon açtı, çekiciler çekmiş. Ondan sonra o ara dedi seni taksiyle bırakayım eve. Ben de hayır dedim, ben seninle gelmek istiyorum. O an yalnız bırakmak istemedim onu. Birlikte gittiniz. Birlikte gittik, arabasını aldık. Siz de tabii o sırada biraz vakit geçsin istiyorsunuz. 4 Yani saatin üstüne. evet, Yetmedi öyle. 4 saat. Yetmedi, o anda bırakamadım yani onu o halde. Yani onu mağdur da bırakmak istemedim. Peki arabayı bulabildiniz mi? Nasıl oldu? Bulduk arabayı ama arabanın aküsü bitmiş. Dörtleri yaktığı için. Eyvah. Bu sefer orada işte otoparktan birilerini çağırdı. İşte arabayı şarj ettirdi. Öyle derken öyle bir zaman geçti bayağı. Tabii siz bu durumların şikayetçi değilsiniz. Hayır tabii ki. Nasıl olsa Çok birlikte keyif vakit alıyorum. geçirmek istiyorsunuz. Evet, aynen. O arada onu da tanıyorum. Yani her an bizim için her şey spontane gelişiyor. Yani çok ya zaten zamanın nasıl aktığını anlamıyorum o heyecandan. Yani yarım saat, 4 saat. 4 Yarım saat saat. gibi gelmiş 4 saatlik geçirdiğiniz kahve sohbeti. Evet. Şimdi içten içe istiyorsunuz buradan da bir akşam yemeğine gitsek keşke diye ama kadınlar da böyle söyleyemez ya hani onu erkeğin teklif etmesi gerekir ya. Evet. Bir şey de diyemiyorsunuz. Evet, sonra Böyle bir olay yaşanınca hoşunuza hatırladım. gitti Şimdi aslında. hatırladım. Aslında aküyü doldurduktan sonra yemek çok acıktık. Yemek yemeye de gittik. Nereye gittiniz? Yani orada bir restoranda yemek yemeye gittik yani yakın bir yerde. Yemek de yedik. Ondan sonra zaten sabahın 5'i olmuştu. 5'inde de eve Saat bıraktı. 5'e kadar birlikteydiniz. Evet, Sonra o sizi eve bıraktı. eve bıraktı. Sonra artık beni. numaralarınızı almış olmanız Tabii gerekiyor. ki, Telefonlarını aldık. aldınız. Tamam. Sabah uyanınca günaydın mesajı geldi mi? Geldi. Geldi mi? Oraları anlatın. Yani günaydın, işte çiçekler falan göndermiş. Mesaj tabii ki. Ondan sonra işte yani böyle buluşuyoruz. Zaman böyle su gibi akıyor. Acayip böyle zevk alıyoruz. Yani nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Anlamıyorsunuz. Birbirinizi tanımaya çalışıyorsunuz. Evet. O aşkın da ilk zamanları böyle çok heyecanlı oluyor değil mi? İlk Evet. birkaç ay özellikle hem birbirini tanıma, Evet. ondan sonra hem Sonra- o yapılan jestler. Evet, yani sonra hep böyle evlilikten falan konuşmaya başladı. İşte nasıl Hemen bir... ciddiyete bindirdi olayı. Evet, hemen ciddiyete. Yani işte evlendiğinde nasıl bir evde otururuz, evlilikle ilgili sürekli konuşmalar yapıyordu. Tabii öyle yapınca da ben de kendime ona göre eşyalar almaya başladım. Yani bayağı böyle bir evlilik hayaline ben de... Çok kısa sürede girmişsiniz. Evet 2 hafta yani böyle 2 haftadan sonra hemen hep evlilikle ilgili. Yani ben de evlilikten konuştuğu için böyle çok sonsuz bir güvenim oldu Alp'e karşı. Yani sevgim ona daha çok arttı. Ailesiyle tanıştırdı. Annesi her hafta beni arıyordu. Nasılsın güzel gelinim? Böyle Nasıl konuşup- geçti tanışma? Sevdiniz mi ailesini? Onlar sizi Sevdim. sevdi mi? Evet, onlar da beni. Hatta annesi her hafta beni arıyordu düzenli. Çok tatlı bir annesi vardı. Siz tanıştırdınız mı ailenizle Alp Bey'i? Evet, tanıştırdım ben de.
Annemden tanıştırdım. Yani bir ay içinde falan tanıştırdım. Nasıl anlattınız ailenize hemen bu kadar kısa sürede? Ya Alp'in evlilik konusundan konuşmasından dolayı Güç aldınız. Güç Beni aldım, oyalamıyor güven nasıl verdi. olsa. Hani yani zaten Alp'in duruşu öyle bir güven verici duruşu vardı. Öyle yani. Aileler tanıştı. Yani Yok, siz ailelerle aile- tanıştınız. Biz tanıştık ama Durum aileler bir tık daha tanışmamıştı. ciddiyete binmiş oldu böylece. Evet. Aynen öyle. Bu kadar güzel giden bir hikayede şimdi nasıl ayrılık oldu? Ya Her bizimkisi şey çok güzel gidiyormuş. bizimkisi çok saçma oldu. Sebebi de evlilik konuşması yüzünden ayrıldık. Şimdi evlilik konuşmasıyla başlayan bir güven duygusu oluşuyor. İlişki uzuyor. Evet. Aileler işin içine giriyor. Ama sonra 2 yıl geçiyor üstünden bu evlilik konuşması yüzünden ayrılıyorsunuz. Nasıl Evet. oluyor bu iş? Ya yani böyle ben kendimi çok kaptırmıştım. Hani böyle ilk heyecan, ilk aşkın, hani her genç kızın hayal ettiği. Bir de zaten bunu Alp kafama sokmuştu. Evlilik ve evlenmeyi. Sonra ben her evlilik ya tamam hayatım yapacağız, edeceğiz. Böyle bir Şimdi yanlış anlamayın onu soracaktım. İlişkinin 2. haftasında evlilik planları yapan bir adam, ilişki 2 yıl sürüyor. evet. Şimdi 2 haftada daha evlilik planları yapılıyorsa 6 ay sonra nişan yapılır, 1 sene sonra da zaten evlenmiş Evet. olursun. Yani 2 yıl sürünce benim de kafamda soru işareti oluştu ama o yüzden merak ettim. yani şöyle Alp kafama soktu mu ve geçiştirmeye ben böyle kendime göre hediyeler alıyorum. Yani işte evlenince bu bana lazım olur. Kendi bütçemde yani kendime böyle çeyiz hazırlıyorum. Ondan sonra Alp sürekli tamam hayatım, yaparız hayatım böyle geçiştiriyor. Ötelemeye mi başladı? Yani ben şöyle rahatlığım vardı aslında. Ailesiyle tanıştırdım. O da benim annemle tanışmıştı. Hani olacak diye hani şey yapmıyordum. Bir de güvenim sonsuz olduğu için hiç böyle hani Alp'in böyle vazgeçeceğine ihtimal vermiyordum. Sonra Hiç düşünmediniz mi? 2 yıl niye uzadı bu ilişki bu kadar diye? yok gençtik yani birbirimizi tanıyoruz. Yani bir evlilik içinde bir insan 2 yıl yani normaldir diye bakıyordum. Yani o zaman yani çok aceleye getirmemek. Yani çok yani bir de birbirimizi çok seviyorduk diye. Yani bana Çok normal. gözünüze batmadı o 2 yıl size. Hayır batmadı. Bir de çok güzel geçiyordu vaktimiz. Yani çok eğleniyorduk, birbirimizi çok seviyorduk. Şimdi siz böyle anlatırken aklıma şöyle bir şey geliyor. Acaba bu ilişkide o çok yoğun aşk, sevgi, işte mesela kaç yıl geçmiş üstünden hala gözlerinizin içi parlayarak ve heyecanlanarak bana bunu anlatıyorsunuz. Acaba o dönemde de siz bu duruma kapılıp hani yanlış anlamayın ne olur bunu sormak istiyorum. Kendi kendinize mi gelin güvey oldunuz? Acaba hani Alp Bey'in böyle bir isteği yoktu da siz evlilik durumunu mu çok istediniz? Hayır, tam tersine ailesi beni çok seviyordu. Sürekli bana hediyeler alıyordu. Ailesi, annesi özellikle gelinim diye hitap ediyordu. Her hafta düzenli beni arıyordu. Yani şimdi sizce böyle bir şey de yani aranır Ailesi, mı? Yani böyle kayınvalide de eğer hani gelinim diye sizi arıyorsa işler ciddiye girmiştir diye düşünüyorum. Koskoca Kesinlikle. kadın niye? Peki hiç aranızda yüzük takmadınız mı? Ne bileyim aile arasında bir nişan yapıp 2 yıl uzatabilirsiniz. Yani son zamanlar işte Alp böyle bir panik mi, korku mu böyle benim ona çok üstelemem bence çok ters tepti. Bu da aslında kendisi çünkü bu konuyu kafama koymuştu. Siz 2 yıl boyunca hep böyle evlilik mi dediniz? Evlilik evet onu çok yaptım. Bunu pek çok kadın yapıyor maalesef ve olacağı varsa olmuyor. Ben size söyleyeyim. Yani çünkü erkekler bu durumda o baskıdan, o presten hiç hoşlanmıyorlar. Doğru. Siz de galiba böyle bir hata Bizim yaptınız. ayrılma sebebimiz Ya, en O yüzden sonunda evlilik ayrılma sebebi oldu diyorsunuz. ben en sonunda patladım. Yani Ha. korkuyor musun? Öyle, o da ne alakası var? O neden uzatıyorsun dedim Osman. Ondan sonra ayrıldık zaten evlilik konuşmasından dolayı. Ya adam aslında yola evlenmek için çıkıyor.
çok da güzel bir aşk hikayesiyle başlıyor. Tanışma hikayeniz de güzel. Evet. Her şey yolunda. Aileler işin içine giriyor. Hiçbir problem yok. Zaten yol evlilik yolu. Benim böyle bir tane kız arkadaşım var. Çok güzel bir kız, meslek sahibi. Ondan sonra yani baksanız dönüp 3 kere daha dönüp bakarsınız. Her tanıştığı erkek arkadaşına ne yazık ki bu evlilik baskısıyla gittiği için asla ve asla evlenemiyor mesela. Gerçekten bu ters psikoloji. Hani hep eskilerde der ya kaçan kovalanır diye. Doğru. Aslında birazcık buralarda stratejik davranmak gerekiyor. Kesinlikle. Deyip ben nasıl evlendim biliyor musunuz'a giriyormuşum şimdi. Gerçekten öyle ama hani o presi yapmamak lazım aslında. Doğru, kesinlikle. Adam sizle zaten evleneceğim diye tanışmış. Tanıştığı günün 3. günü evleneceğim demiş. Sizin dediğiniz o kadar doğru ki devamını anlatacağım. Peki bir şey söyleyeceğim şimdi. Bu olaylar yaşanmış olmuş. Ben şimdi Alp Bey'i gidip arayacağım. Alp Bey buraya niye gelsin? Aslanım, kasaya koyduğum şey her şeyi anlatıyor. Nasıl yani? Açık çek vermişti bana. Ne demek o açık çek? Tek taş vesik vermişti. Evlenme teklif etmişti. Şimdi o tek taşı mı görünce nasıl olacak yani? Ben anlamadım Yani açık çek o ne demek? zaman bana demişti ki bu ömür boyu evlilik teklifim sana geçerli demişti. Bu tek taş sana açık çek. Ne zaman istiyorsan ben Evlenmeye- seninle evlenmeye hazırım dedi aslında. Evet. Açık çekimi olduğu için ben Tamam. bu programa geldim. Peki güveniyorsunuz kendinize o zaman. Güveniyorum. O zaman ben de gidip arıyorum şimdi Alp Bey'i. Siz beni burada bekleyin. Olur. Tamam mı? Gidip kendisiyle bir konuşup onu buraya davet ettirmeye ve bu güzel aşk hikayesini tamamlamaya çalışacağız. İnşallah Tamam. olur. Sevgili izleyiciler, şimdi Alp Bey'i arayacağım. Fakat öncesinde kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Biz Alp Bey'in kağıt üzerinde şu anda evli olduğunu biliyoruz. Araştırmalarımız sonucunda buna ulaştık. Fakat sosyal medya hesaplarından kontrol ettiğimizde herhangi bir kadınla, bir fotoğrafına, evli olduğuna dair en ufacık bir ispata ulaşamadık ne yazık ki. Ne yazık ki mi diyeyim, iyi mi, kötü mü bilmiyorum. Bu evlilik de kağıt üzerinde mi, bitti ve hala hani uzayan bir süreç mi? Bununla ilgili de hiçbir fikrim yok. Şimdi Alp Bey'i arayacağım, onu buraya davet edeceğim. Nasıl bir manzarayla karşılaşacağım? Anladığım kadarıyla o buraya geldiğinde belli olacak. Efendim? Alo, Efendim buyurun. Alp Bey'le mi görüşüyorum? Evet benim. Siz kimsiniz? Alp Bey, ben Star TV'den arıyorum. Aslı Özkaya, Bir Şansım Olsa programından. Sizin için bırakılmış bir hediyemiz var. Aslı Hanım, siz misiniz gerçekten? Evet benim. Programı biliyor musunuz? Evet biliyorum. Hatta o zaman sizi hiç bekletmeyeyim. Ben hemen derhal aracı iniyorum. Peki tamam. Araç sizin kapınızın önünde zaten. Buyurun. Tamam peki görüşmek Size üzere. sorularım vardı. Tamam, indiğiniz zaman Tamam, soracağım. Tamam görüşürüz. Sevgili izleyiciler, Alp Bey neden bu kadar böyle kısık sesle konuşuyordu? Alelacele, sorularımı bile soramadan hemen ben ineyim o zaman. Sanki bu telefonu da bekliyormuş gibi bir havası vardı kendisinin. Hiçbir şey anlamadım. Pek hayra alamet gelmedi bana. Şimdi araca inecek. Muhtemelen orada sorularımı soracağım. Anlamış olacağız araca indiğinde. Alp Bey aracımıza inmiş. Kendisini yeniden arıyorum. Alo Aslı Hanım. İnmişsiniz aracımıza. Evet. Yani evde çok müsait değildim. Kusura bakmayın. Hah, Rahat şimdi sesiniz konuşamadım. daha rahat geliyor. Evet. Yani şu an sizi dinliyorum. Tamam, müsait değildim derken. Yani evde çok müsait olamadım.
kusura bakmayın. Ama şimdi iyiyim, merak etmeyin. Tamam, Yani herhangi bir sorun yok. Kasayı gördünüz mü aracımızın içindeki? Evet, bu yanımdaki kasa galiba. Üstünde bir Gördüm. zarf var. Evet, onu da görüyorum. Tamam, içinde bir şifre var. Lütfen girin o şifreyi ve kasayı açın. Nasıl ya? Bu benim Naz'a verdiğim yüzük bu. Ne çıktı? Yüzük mü? Naz mı aradı sizi? Evet, Naz Hanım şu an benim yanımda. Şu an Naz yanınızda. Evet, Ve bana ulaşmak istiyor. doğru. Tamam, bir an önce görmek Tamam. istiyorum onu. Benim size bir sorum var. Aslı Hanım, Naz yanımda diyorsunuz. Evet, Naz Hanım Onu yanımda. göreyim, geri kalan her şeyi onun yanında konuşabiliriz. Bir an önce Naz'ı gösterin bana. Tamam, Naz Hanım burada zaten. Ben size yalnızca bir soru sormak istiyorum hızlıca hemen. Aslı Hanım, Naz'ı derhal görmek istiyorum. Çok özledim. Onun yanına geleyim, orada istediğiniz her şeyi sorarsınız. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Kapattı, telefonu suratıma kapattı. Soracağım soruları soramadım. Oysa ki tek diyecektim ki şu anda resmi olarak evli gözüküyorsunuz. Evli misiniz, değil misiniz? Evliyse programa gelmesine bile gerek yoktu çünkü. Yapabilecek bir şeyim yok. Şu an yolda geliyor ve geldiğinde konuşacağız. Naz Hanım, meraklı gözlerle bakıyorsunuz Ne bana. Aradım yaptınız? Alp Bey'i. Heyecanlandı mı? Çok heyecanlandı fakat tuhaf bir şey oldu. Yani sizin adınızı duyar duymaz telefonu kapattı ve geliyorum dedi. Muhtemelen Çok çıktı ilginç. geliyor yolda şu anda. Hadi bakalım. Herhalde çok heyecanlandı diye düşünüyorum. Yani anlam veremedim aslında. Çok yani biraz karışık mı? Biraz karışık. Daha durumu anlatmadan, sorularım vardı soramadan hemen çıktı. Kapattı. Peki şu evlilik olayına dönelim Alp Bey gelirken. Yüzük Tabii ki. dediniz. Evet. Ondan sonra açık çek dediniz. Sonra ne oldu? Yani biz 2 yıl sonra, yani ayrıldıktan sonra 2 yıl sonra sinemada karşılaştık. Ayrıldıktan 2 yıl sonra. Evet. Ve benim başka Sizin erkek hep arkadaşım karşılaşmalar vardı. tesadüfler. Ya şöyle, o 2 yıl içinde benim başka erkek arkadaşlarım oldu. Yani Alp'e olan hırsımdan dolayı, ondan böyle intikam mı artık beni yarı yolda bıraktığı için mi? Ama tabii hiçbir zaman kimseye adapte olamadım. Sonra ben bir erkek arkadaşımdan sinemaya gittik ve kalkıp tuvalete gittim. Tuvalete gittiğimde Alp'i gördüm ama hani bu o mu dedim, emin olamadım. Sonra tuvaletten çıktıktan sonra lobide onu bekledim. Sonra baktığımda gerçekten Alp'ti. Biri var O- mıydı yanında? Hayır, yoktu, tekti. Tekti. O da beni görünce şok oldu. Bana dedi 5 dakika sonra buluşalım dedi. Ben de içeri gittim. Çantamı aldım. Erkek arkadaşıma dedim kadınsal durumlar dedim. Çantamı aldım, çıktım. Sonra Alp'le buluştum ve Alp elimden tuttu, sinemadan çıktık. Çocuk? Orada kaldı. Ertesi gün beni aradı, cevap vermedim. Ondan sonra Alp'le her şey eskisi gibi devam etmeye başladı. O kişiyle öylece Kaldı. ayrıldınız. Evet. Alp'e olan sevgim devam ediyordu çünkü. Aslında hırsla yola çıkıp böyle yanlış ilişkiler yaşanıyor sevmeden, Maalesef. sevilmeden. Ya benim şu telefon ısrarla bilmediğim bir numara. Şuna benim bir bakmam gerekiyor. Tabii ki. Çok özür diliyorum. Rica ederim. Kusura bakmayın. Efendim. Alo. Bir saniye. Evet, dinliyorum sizi. Buyurun. Siz kimsiniz? Aslı Özkaya ben. Siz Sena diye yazdığınız için ben şu anda yayından çıkıp telefonu açmak durumunda kaldım. Nedir bu kadar acil olan? Ben sizin programınızı biliyorum. Başvuranlar oluyor, birileriyle böyle buluşuyorlar. Evet. Kocamı kimle buluşturacaksınız? Kim başvurmuş? Kocanız derken? Evet, biz 2 yıldır evliyiz. Resmi olarak 2 yıldır evli misiniz siz? Evet, Şu anda hala evli misiniz Alp Bey'le? evet.
Evet evliyiz. Ben onu kaç defa aradım, açmıyor telefonu. Ben de siz aramışsınız diye, nereye gitti diye sizi aradım yani. Anladım. Peki bunu benim söylemem doğru olmaz. Bence siz eşinizi arayın şu anda. Ona nereye gittiğini kendiniz sorun. Ve ne için buraya geldiğini kendiniz sorun. Ben böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Kötü bir duruma da sebebiyet vermek istemiyorum. Bir evliliğe zarar gelsin de istemiyorum açıkçası. Zaten Alp benden çok kaçıyor, biliyor musunuz? O beni aldatıyor sanırım. Öyle demeyelim. Muhtemelen yok ya, ben onu hissediyorum. Öyle demeyelim ama isterseniz en sağlıklısı sizin eşinizi arıyor olmanız ve ondan bu bilgileri alıyor olmanız. Kapattı. Sevgili izleyiciler, yüzüme kapattı telefonu. Sevgili izleyiciler, Alp Bey'in evli olduğunu, bu programa da evli olduğu halde geldiğini Alp Bey'e sormadan, Alp Bey bize söylemeden net bir şekilde öğrenmiş olduk şu anda. Kendisi gelince onunla da yüz yüze konuşmak istiyorum. Bir de gerçekleri ondan dinlemek istiyorum. Ne olur kusura bakmayın. Bu telefonu açmam gerekiyordu. Önemliydi. Rica ederim. Alp mi aradı? Alp Bey'le ilgili değildi ama önemli bir telefondu. İyi ki açmışım. Bizimle alakalı tamamen. Tamam. Ben hemen geri dönmek istiyorum. Bu çalkantılı aşk hikayesini. Sinemada çocuğu bıraktınız. Hiç doğru bir şey yapmadınız. Evet. Sonra o çocuğu aradınız mı tekrar? Hayır. Ayıp ettim sana, eski aşkımı gördüm falan anlattınız mı Tabii durumu? ki hayır. Açıkladınız mı? Yani aradı beni birkaç sefer ama maalesef o yani o cevap verme yüzünü bulamadım. Çok ayıp ettiğimi biliyorum. Ama işte bu Söz konusu Alp Bey olunca sizden kan bitmemiş sular aşkım duruyor. olunca evet. Yani Alp'in bana zaafı var, benim ona zaafım var. Yani- Bitmeyen bir aşk bu. Enteresan bir şey. Bitmemiş aşk, güzel kelime. Tamamlanmayınca böyle Bitmemiş oluyor evet atraksiyon devam mı ediyor, heyecan? maalesef. Peki sinemadan çıktınız el ele. Çıktık. Sonra evlilik yoluna nasıl girdi tekrar? Yani şöyle oldu, Alp beni daha çok sevmeye başladı. Benim tabii ona güvenim, güven ister istemez kırıldığım için, yıpranmış bir ilişkiden çıktığım Yani deminki için konuşmamıza mı geliyor bu? Kaçan kovalandı mı? Yanınızda birini öyle gördü. oluyor. Ama bu tamamen kendi duygularımla hareket ettiğim bir şey. Yani böyle bazı kadın bunu çok sever, duygularını Benim kesinlikle öyle bir şeyim yoktu. Gayet çok rahat duygularımı, hislerimi takip ediyorum. Seviyorum, Alp'i çok seviyorum ama ona karşı güvenim kırılmıştı. Yani güven sorusunda yargılamıyordum da hiçbir şeyi. Her şeyi akışına bırakmıştım. Peki bu ikinci bir araya gelme ilişkide o tekrardan devam etme olayında yeniden bir evlilik teklifi oldu mu? Oldu. Zaten o zaman oldu. Ha. İkinci barışmamızda oldu. Ha, evlilik teklifi ilkinde gelmedi aslında. İkincide Hayır. geldi. Evet. Tamam. Nasıl oldu? Kapadokya'ya tatile gittik. Alp böyle mağara gibi jacuzzi'li bir otel tutmuştu. İşte gece gittik kaldık. Sabah erken kalktık. Balonlara katıldık. Ondan sonra yandaki balonda bir afiş gördüm. O anda afişi görmemle Alp'in diz çökmesi bir oldu. Benimle evlenir misin? O anda tabii Alp diz çöküp yüzüğü açınca ben böyle şok. Kaybetme korkusu nelere mal oluyor görüyorsunuz değil mi? Demek istediğim şey buydu aslında. Ben o an şok oldum. Dedim ne yapıyorsun? Kapat şunu dedim. Geçiştirdim. Neden? Ya bilmiyorum. Aslında intikam da değil. Etraftakiler falan Ya o an çok hiç beklemediğim bir şeydi. Biraz da böyle utandım. Utanma değil aslında da bilmiyorum. Karışık etraftaki bir... insanlar görüyor diye mi çekindiniz? Hayır, Kalabalık duygularım mıydı? karışıktı. O beni bu sefer evlenmeden korkuttu. Yani onun sanki geçmiş hisleri bana geçmişti gibi. Allah Allah, bu nasıl bir şey? Ben o an dedim kapat dedim, ne yapıyorsun dedim. Buradaki manzaraya ilgi duyalım. Keyfini çıkartalım falan sonra konuşuruz diye Siz geçiştirdim. istiyordunuz evlenmeyi. Bunun için de ayrıldınız beni oyalıyorsun diye. Sonra adam evlenme teklifi ediyor. Şimdi de siz istemiyorsunuz. Yani aslında istememe değil de Alp'in bana vermiş olduğu korku bir duygu vardı içimde. Nasıl bir korku?
Ne korkusu? Yani güvensizlik, hani her şey yine biter mi? Bilmiyorum ki, o an duygularımdan, yani tamamen yani naif duygularımla. Siz hırs mı yaptınız acaba? İntikam almak mı istediniz? Hani o size öyle yaptı, ben de sana şimdi böyle yapıyorum demek mi istediniz? Yani belki bilinçaltımda o olabilirdi. Yani çok seviyordum ama Alp'i, aşıktım da. Kadınlardan korkun. Öyle. Sonra evlenme teklifine yok mu dediniz orada? Yok dedim. Kapadınız yüzüğün kapağını. Alp Bey ne çok yaptı? üzüldü. Çok üzüldü. Hatta ağladı odada. Odaya gittiğimizde. Ama 2 hafta yani yine gezdik, tozduk. Her şey yine, tabii Alp çok üzgündü. Yani 2 hafta yine devam etti. Tango derslerine gidiyorduk beraber. Çünkü ben hayalim evlenirken düğünümde hani Tango yapmak mı? tango yapmaktı eşimden. Öyle bir hayalim vardı. Orada Alp bana tekrar mikrofonu aldı. Ben yine korktum. Dedim, eyvah dedim, yine kendini rezil mi olacağız dedim. Alp orada bana mikrofonda aşkını, ömür boyu aşkını ilan etti. Ve bana 2 hafta önce evlenme teklifi ettiğini söyledi ve benim kabul etmediğimi söyledi. Ama Herkesin içinde. herkesin içinde tekrar yüzüğü açtı ve parmağıma taktı. Sana dedi, açık çek veriyorum dedi. Bu evlilik teklifim sana ömür boyu geçerli dedi. O yüzük, kasadaki yüzük. Evet. O yüzden açık çek diyorsunuz. Açık Tamam, çek. şimdi Ve benim anladım. buraya gelme cesaretim, O açık çekten ve o yüzükten kaynaklı. evet, çünkü o teklifin bana ömür boyu geçerli olduğunu söyledi. Sen ne zaman istersen ben seninle evlenirim. Siz o zaman da hayır dediniz ama. O zaman Ya aranız hayır dedim. iyi, ilişki devam ediyor. Evlilik planlarınızda tango dansı yapmak var. Evet. Görüşüyorsunuz, flört ediyorsunuz. O gün de evlenmediniz, kabul etmediniz. Yüzüğü cebinize koydunuz. Evet. Ne zaman istersem o zaman. Güç bende dediniz yani. Yani güç bende, yani kadınlar kırıldığı zaman tekrar güvenemiyor. Yani zaman alıyor. Ama tabii aradan 3 yıl geçince ben onu unutamadım. Yani Alp'i hiç kimsenin yerine koyamadım. Yani benim ona aşkım halen devam ediyor. Ve bundan çok eminim, Alp'in bana halen zaafı olduğunu biliyorum. Ve onun da bana, benim de ona karşı. Zaafınız var. Yani işin aslı, Aslı Hanım, ben buraya evlenmeye geldim. Yani onun için bir şey diyemeyeceğim. Zor gözüküyor gibi. Neden? Olur mu, olmaz mı bu evlilik bilemiyorum. Neden? Onun sosyal medyasına baktım. Hayatında bir kadın yok. Yani bir engel göremiyorum. Ortak arkadaşlarımız var. Siz takip ediyor musunuz kendisini? Yani bir hesaba çalınmıştı ama son hesabında bir kadın resmi falan hiçbir şey görmedim. Hiç mesaj attınız mı, yazıştınız mı? Yani ulaşamadım, numarası bende olmadığı için, ama yani ortak arkadaşlarımızdan birkaç sefer sosyal medyasına bakmıştım. Bir kadından bir paylaşımı yoktu, yani bekar halen. Aslanım, yani kız arkadaşı olsa paylaşmaz mı resmini? Yani beraber olduğu bir insanı. Paylaşır. Yüzük de var bende. Şöyle yapalım. Ben şimdi kalkayım bir Alp Bey'le konuşayım. Olur. Tamam. Olur. Siz de beni şans masasında bekleyin. Tabii ki. Peki bana müsaade o zaman. Tabii ki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen, rahatsız olmayın. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Naz ederim. burada mı? Naz Hanım burada. Ve hala güzel mi? Vallahi güzellik göreceli. Siz onu güzel buluyorsunuz anladığım kadarıyla. Galiba bu dünyada güzel kadın diye tanımlayabileceğim tek kadın Naz. Peki ondan öncesinde bir şey söylemeniz gerekmiyor mu bize? Yani evlenmeniz için mesela bir engelin olduğunu, Naz'ı güzel bulmaya devam etmenizin bir problem olabileceğini. Yani tam olarak neyi kastediyorsunuz? Neyi kastediyor olabilirim? Yani şu an benim evlenmeme engel bir durum yok. Evlenmenize engel bir durum yok. Beni biraz önce eşiniz aradı.
Sena mı aradı ya da Evet. siz mi ulaştınız? Sena Hanım beni aradı biraz önce. Hem de yayındayken aradı. Aslanım, evet Sena ile ilgili bazı problemler var ama bunlar benim çözemeyeceğim sorunlar değil ve ben bunu çözmeye hazırım. Sadece Siz evli misiniz şu anda? evet ama bu gerçek bir evlilik sayılmaz. Ne demek o? Bizimki gerçek bir aşk evliliği değil. Ben Naz'dan ayrılmak zorunda kaldığım bir boşluk döneminde böyle bir adım atmak zorunda kaldım. Kaç yıllık evlisiniz? Yaklaşık 2 yıldır. 2 yıldır evlisiniz ve boşluktan da 2 yıl sürdü bu evlilik. Yani benim sevgimle sürmedi aslında. Sadece kendimi bir rüzgara kaptırdım diyebilirim. Bitirmek istediğimi, bitirmeye hazır olduğumu her defasında belli ettim. Çünkü kalbim, aklım sadece Naz'da. Buna engel olamıyorum. Neden evlendiniz o zaman? Neden başka bir kadının günahına girdiniz? Naz benim hayatımın tamamını ifade ediyor. Hala. Naz'dan ayrıldıktan sonra çok büyük bir çıkmaza girdim. Çok çaresiz ve aciz olduğum bir dönemdi. Ve bu sebeple o esnada Sena benim için sığınacak bir limandı. Şefkat gösterdi, dinledi. Bana iyi gelebileceğini düşündüm. Kullandınız yani Sena Hanım'ı. Aslında tam olarak Sizi öyle değil. onarması için, psikolojinizi düzeltmesi için, aşk acınızı unutturmak için kullandınız Sena Hanım'ı. Şimdi de Aslan, Naz Hanım kapınızı çaldığı için onu mu yarı yolda bırakacaksınız? benim için hayat sadece Naz'dan ibaret. Bu doğru. Ama ben Sena'ya her şeyi açıkça söyledim. Ben Ne Naz'a söylediniz? şöyle bir örnek verebilirim size. Bu anlaması güç olabilir. Fakat ben Naz'a olan özlemim için Sena'nın omuzunda ağladığım günler oldu. Nasıl yani? Siz şu anda evli olduğunuz kadının omzunda Naz Hanım için ağladınız. Evet, tam olarak böyle. Aslanım, ben Naz'dan ayrılmak zorunda kaldığım dönemde çok derin bir boşluktaydım dediğim gibi. Ve dans kursuna devam ettim. O sürede Sena ile tanıştık ve benim Sena ile olan neredeyse sohbetimin tamamı Naz odaklıydı. Naz'a olan özlemimi dile getirdim. Sürekli Dans kursu derken sizin Naz Hanım'la yazıldığınız dans kursu. Evet. Siz bırakmadınız mı kursu? hayata tutunabilmek adına geçmişten kalan alışkanlıklarımı ve programımı devam ettirmek istedim. Ve kursun devamında da yine orada dans eğitimi alan Sena ile tanıştım. Dans partneri olduk. Orada tanıştınız Sena Evet. Hanım'la. Dans Evet. partneri oldunuz. Hı hı. Ama hala Naz Hanım'ı seviyorsunuz. Evet ve bunu açıkça da dile de getiriyorum. Sena ile olan sohbetimizin neredeyse tamamı dediğim gibi hep Naz hakkındaydı. Sena'nın bana çok net şöyle bir cümlesi oldu. İnşallah bir gün barışırsınız çünkü senin özlemen beni de mahvediyor. Senin üzülmeni istemiyorum dediği cümleler oldu. Biz bu Peki siz konuşmalarda bunu yaşadık. diyen kadınla evlenmişsiniz. Siz şu anda evlisiniz, farkındasınız değil mi? Evet. Çünkü ben şuna bağlıyorum aslanım bunu. Çok çaresiz ve yalnız olduğum dönemde, belki yalnızlıktan çok korktuğum bir dönemde bilmiyorum. Sena'dan çok vefa ve sadakat gördüm. Belki çok anaç yaklaştı bilmiyorum. Tamamen onun rüzgarına kapıldım. Onun yanında kendimi güvende hissettim, mutlu hissettim. Beni benden daha çok seviyor gibi geldi. Tamam ama siz bu kadınla evlenmişsiniz bakın. 1 ay, 2 ay, 3 ay, 5 aylık bir ilişki falan da değil bu. 2 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz biz. Haklısınız. Hani hiç mi mesela şu an buraya gelirken yanlış anlamayın yani. Hiç mi utanmadınız? Hiç mi çekinmediniz? Hiç mi Aslanım. merhametiniz, vicdanınız, bak sinirimden konuşamıyorum bile. Evde bekleyen o kadını sizi en kötü gününüzde belki de o çıkmazın içinden çıkaran kadına şu anda ihanet ediyorsunuz göz göre göre. Bir de herkesin önünde yapıyorsunuz bunu. Aslanım. Tüm Türkiye'nin önünde. Beni tanıyan herkes beni aradıklarında ilk cümleleri Naz'la barıştınız mı oluyor. Benim sevgimi, özlemimi bilmeyen kimse yok. Bunu size evliyken mi soruyorlar? Evet. Kusura bakmayın o soranlar da
Çünkü bunu, Adam değilmiş diyeceğim yani. Bu Gizli- evli bir erkeğe sorulacak soru mu şimdi? Aslanım bunu gizleyemedik. Gizlemeye hiçbir güç yetmedi. Ben evli olduğum kadına bunu her gün yansıttım. Ama bu çok büyük bir saygısızlık diyorum ben de işte karşınızdaki kadına. Sena'ya çok haksızlık yapmak istemiyorum. Neden evlendiniz böyle biriyle? Çünkü beni çok güzel sevdi. Şimdi sevgili izleyiciler, şunu anlarım, hep derler ya çivi çiviyi söker. Hani ayrılık acısı yaşıyorsan başka biriyle görüş, o onu unuttursun. Ama bu bir flörttür. Bu bir evlilikten bahsediyoruz şu anda burada. Beyefendi eski aşkını unutmak için bir evlilik yapıyor, yüzük takıyor. Naz Hanım bu programa bugün başvurmasaydı önümüzdeki sene bir çocuğunuz olacaktı. Çocuğunuz yok diye biliyorum bu arada. Hayır, yok. Yani hani çok ciddi bir şey yaşıyorsunuz şu anda. Ve aynı şekilde Naz Hanım da bana biraz önce işte 2 yıllık bir ilişkisi varken sizi sinemada görüyor. Çat diye adamı bırakıyor gidiyor. Orada bir hayatı mahvediyor. Belki o adamın bundan sonraki kadınlara hiçbir şekilde güven duygusu oluşmayacak. Bir daha adamın telefonlarını açmıyor. Siz orada karınızı bırakıp programa koşa koşa geliyorsunuz. Ben size 2 tane soru soracaktım. Telefonda ona bile müsaade etmeden koşarak programa geldiniz. Aslanım, Naz'ın da bazı sıkıntılı dönemleri oldu. Benim olduğu gibi. Ama biz Naz'la birlikte yaşamak ve yaşlanmak zorundayız. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Madem o kadar iyi biliyorduysanız neden bir evlilik yaptınız? Günah değil mi bu evdeki kadına? Sizi Benim- bu kadar güzel seven, sizi bu kadar çıkmazdan çıkarmaya çalışan, günah değil mi mesela bu insanların hayatlarını paramparça yapıyorsunuz? Yani birbirinizi seviyorsanız ikiniz de şımarıklık yapmayıp yok ben gurur yaptım, yok ben bilmem ne yaptım, yok ilk önce ben evlilik teklifini istedim de etmedi de ettiği zaman da ben trip, böyle bir şey olmaz ki. Bunlar ciddi şeyler. Aslanım, İnsanların hayatlarına mal olacak şeyler. ben de hayatta kalma mücadelesi veriyordum. Bu dönemde Naz'ı unutabilmek ve hayatıma devam edebilmek için Sena'dan başka seçeneğim yoktu. Evet, gelinen bu noktadan çok da memnun değilim Çok ama yanlış başka bir şey seçeneğim yapmışsınız. yoktu. Bu seçenek yanlış bir seçenek. Anlayamam sizi yani, hak da veremem. Sizin açınızdan evet anlaşılamaması doğru ama kimse benim içimdeki Naz'a verdiğim değeri veya Naz'ın bendeki yerini kimse bilemiyor, göremiyor. Naz Hanım'ı seviyor musunuz? Çok, tüm kalbimle, her şeyle. Sena Hanım'ı seviyor musunuz? Sena benim için çok kıymetli. Beni sevişini çok seviyorum. Nasıl bir egodur, nasıl bir narsizmdir, nasıl bir bencilliktir? Şu an size anlatırken hiç kusura bakmayın. Bir kadının, Hak vermiyor olabilirsiniz, hak hiç haklısınız. vermiyorum hem de. Ben resmen o evdeki kadını kendi duygularım onarılsın diye kullandım diyorsunuz geçmişiniz karşıma. Ben tabii ki de hemcinsimin yanında durup onu tabii ki de savunacağım. Her kadın bizim hayatımızda farklı kimliklerde çok değerli olabiliyor. Bakın bana bugün karşıma gelip ben Naz'la bir yüzleşmek istiyorum Aslı Hanım. Oturacağım. Geçmiş yılların hatırına programa da gelmiş. Evli olduğumu söyleyeceğim. Mutlu olduğumu söyleyeceğim. Hatta işte yarın öbür güne çocuk planlarımızın olduğunu, beni bu kadının yeniden hayata döndürdüğünü söyleyeceğim deseniz tebrik ederdim sizi, elinizi sıkardım. Sizi burada güzelce uğurlardık bütün ekip olarak. Helal olsun adama derdim. Ama siz böyle bir şey yapmıyorsunuz. Siz arkanızda ne bıraktığınızı, nasıl bıraktığınızı hiç görmeden koşarak buraya geldiniz. Tarzınızı hiç o yüzden beğenmedim açıkçası. Aslı Hanım, çocuk dediniz. Benim Neden 2 yıldır bu arada çocuk sahibi olmadınız? şu yüzden, belki Sena'nın buna farklı bir cevabı olabilir, bilmiyorum. Neticede birlikte çocuk yapmama kararı aldık. Ama benim Sena'dan çocuğumun olmamasının tek nedeni Naz. Çünkü benim bu hayatta çocuğumun annesi olabilecek tek kadın Naz. O zaman neden siz böyle bir evlilik yaptınız başka bir kadınla? Flört etseydiniz aklım almıyor benim. Aynı evde yaşasaydınız diyeceğim yani neredeyse. Bir kadının hayatını neden bu kadar ümit vererek, Aslında vaatlerde bulunarak resmiyete döktünüz? evliliğe çok istekli olmadım hiçbir zaman. Hep Naz'ın özlemini ve sevgisini kalbimde taşıdım. Fakat Sena çok
benden çok daha farklı kafada yaşadı bu ilişkiyi. Ve her şeyi benim adıma planladı. Evliliğimizi planladı, yarınlarımızı planladı, 5 yıl sonraki tatilimizi planladı. Çok detaylıydı ve ben neredeyse hiçbir konuda kontrol bende değildi. Ben sadece kendimi Sena'nın planlarına teslim ettim. Peki Sena Hanım şu anda Naz Hanım'ı sevdiğinizi biliyor mu hala? Bildiğini düşünüyorum. Bildiği halde mi bunları yapıyor? Evet, onun sevgisi de bunu bildiği halde buna göz yummasına sebep oldu. Kıskanıyor mu peki sizi ondan? Yani ondan ve başkalarından, hayali karakterlerden kıskanıyor. Ben her gün dediğim gibi canlı konum atıyorum. Her evden çıktığımda büfeye giderken arkadaşlarımla halı saha maçına gidiyorum. Halı saha maçını kameradan izleme talebinde bulunuyor. İşletmeyi arayın. Güvensizlik bilmiyorum. Kıskançlık bilmiyorum. Ama yaşadığım hayat artık bu. Buna evrildi. Neden acaba böyle düşünüyor? Naz'a olan sevgimin, aşkımın haricinde hiçbir sadakatsizliğim olmadı. Daha ne olsun? Evli barklı adam bugün programa geldi ve eski sevgilisiyle evlenmek istediğini söylüyor. Daha nasıl bir sadakatsizlik olabilir ki? Bundan daha büyük bir sadakatsizlik var mı? Naz benim için öyle bir yerde ki Naz'a olan sevgimi bir sadakatsizlik olarak görmüyorum. O benim için zaten bir tercih değil, bir seçenek değil. Kimseyle Niye kıyaslanabilecek peşinden biri değil. gitmediniz o zaman? Niye ayrıldınız? Niye bıraktınız? O da sizi çok seviyor çünkü. O da sizin için elinin tersiyle hayatındaki başka adamları itiyor. Ben ona bir açık çek verdim. Bu açık çekle bana istediğin her zaman dönebilirsin ve cevabım evet olacak dedim. Yine o kararımdan dönmüş değilim. Aynı kararlılıkla düşünüyorum. Şimdi siz karınızdan boşanıp Evet. Naz Hanım'la mı evleneceksiniz? Evet, bu süreci yönetebilirim. Gerekli açıklamayı yaparım. Peki o 2 yıla ne olacak? Eşinizin verdiği emeklere ne olacak? 3 kişinin hayatının tamamen mahvolmasından iyidir. Onunki mahvolsun. Sizi kurtaran kadınınki mahvolsun. Onun da bir gün mutluluğu hak ettiği için hak ettiği mutluluğa En kavuşacağını sevmediğim düşünüyorum. cümle. Ama maalesef Anladığım kadarıyla o da size sizin Naz Hanım'a olduğunuz kadar takıntılı. Şimdi anlattıklarınızdan yola çıkacak olursak. Evet. Nasıl bir hayat kurabilir o zaman? başa gelen çekiliyor aslında. Mutsuzluk üzerine mutluluk kurulmaz. Siz buraya gelirken Sena Hanım sizi aradı mı? Evet aradı. 2 kez aradı. Açtınız mı? Açmadım. Daha doğru bir zamanda daha doğru açıklamayı yapmak için bekledim. Şu an Siz açmayınca muhtemelen bizi aradı zaten. yani ne dedi size tam olarak? O da bizim onunla aramızda kalsın. Ben hep bu programda defalarca kez aldatmalara, sadakatsizliklere, arka plan işlere çok şahit oldum mesleğimde de. Yakışanı nedir biliyor musunuz? Bir kadınla bir defteri kapamadan yeni bir ilişkiye başlamamaktır. Yani siz gidersiniz eşinize, ona karşı bir şey hissetmediğinizi söylersiniz. Sonra Naz'la mı, Ayşe'yle mi, Fatma'yla mı onu siz bilirsiniz. Ama siz bir evliliğin içindeyken böyle bir şeye dahil olmanız yakışmaz. Ben şimdi Naz Hanım'ın yanına gidiyorum. Düşünün, taşının, oturun karar verin. O masaya gelecekseniz eğer bunu ben sizin ağzınızdan duymak istiyorum. Tamam? Peki merak etmeyin. Ya Sena, bu kaçıncı ya? Merakla beni bekliyorsunuz Evet. biliyorum. Alp Bey geldi. Görüştük. Biraz da ondan dinledim açıkçası hikayenizi. Nasıl tanıştığınızı, onun neler yaptığını. Heyecan var mıydı onda? Heyecanlıydı ama düşünmesi gerekiyordu anladığım kadarıyla. Biraz kafasını toparlayacak. Gelecek mi bilmiyorum. Olumsuz mu?
Bana göre olumsuz olmalı. Ama kendi gelip size anlatır olan biteni. Bana açık çek vermişti. Ben hazırım evlenmeye. Olumsuz olan ne? Siz hazırsınız da o evlenmeye uygun koşullarda mı? Onu oturup konuşmak gerekiyor bence. Naz! Geldi. Naz! İnanmıyorum. Ay Her şeyi. hayatım. Bir bırakın bu sarılma işlerini Alp Bey. Lütfen oturun. Naz Hanım siz de oturun. Daha sonraya saklayın bu sarılma işlerini. Çok özledim seni. İnanmıyorum. Şu an rüya gibi. Ay hazırım her şey için. Yıllarca bu yüzüğü parmağında görmek için bekledim. Alp Bey, o yüzüğü şimdi cebinize koyun. Masaya bırakın ya da. Sizin gibi birine yakışan Neden? haberi bence Naz Hanım'a verin. Alp Bey size çok önemli bir şey söyleyecek. Naz Hanım. Ne oluyor şimdi? Naz, bilmen gereken şu. Senden ayrı geçirdiğim yıllarda tek bir gün, tek bir gece bile seni düşünmeden geçmedi. La Seni havle çok ve seviyorum. la. Ben de seni çok seviyorum. Şu an Naz'a olan sevgimden daha önemli bir detay yok aslan. Çok önemli bir detay var söylemeniz gereken. O şartla sizi bu masaya çağırdım. Sorun ne aslanım? Bunu halledebileceğimi söyledim size. Aşacağım bu engeli. Bunu şu anda söyledikten sonra ne yapıyorsanız yapın. Benim programımda bunu söylemeden o yüzüğü, o parmağa takamazsınız. Tamam? Bu yüzük o parmağa ait. Olması Sizinle gereken ne yer o. konuştuk içeride? Ne oluyor aslanım? Ne konuştuk içeride sizinle? Siz hangi şartla bu masaya geldiniz? Size Ne söyleyecektiniz Naz Hanım'a? Ne söylemeniz gerekiyordu? Size de- Delikanlı adama ne yakışırdı? Size de tüm dünyaya da Naz'a da söylemem gereken en önemli şey Naz'ı ne kadar sevdiğim, ne kadar çok özlediğim. Bana söz verdiniz içeride az önce. Geçmiş 2 yılı düşünün. Delikanlılığa bu yakışmaz. Ay! Sena! Ne oluyor burada? Burada ne yapıyorsun ya? Güzel Sen ne oldu. yapıyorsun? Yani. Defalarca Harika oldu. aradın, açmadım. Niye açmıyorsun telefonunu? Kim bu bayan? Açmadım çünkü işim Aslanım. var, meşgulüm. Hemen söylüyorum. Madem Alp Bey delikanlılık yapıp bunu söyleyemedi, ben söylüyorum. Sena Hanım, Alp Bey'in eşi. Nasıl yani? Evet. Naz, 2 Resmen yıllık eşiyim. evliliği. Naz Evet. anlatacağım. Anlatacağım hayatım. Anlatacağım. Hayatım mı? Bu şekilde değil. Sena sakin ol. Yazık, vallahi çok yazık. Bana evli olduğunu neden söylemedin? Naz bu bir evlilik değil. Evlilik mi Halledeceğim. değil? Nasıl? Sena, Bence siz konuştukça batıyorsunuz Alp Bey. Eşiniz burada. Şu yüzüğe bakar mısın? Şunu size Dur vereyim. dur dur. Sen Naz'sın değil mi? Evet. Seni evli adamları ayartmak gibi bir huyun var galiba. Bu evlilik olmadan ne? söylediklerine dikkat et. Naz'ı biliyorsun. Benim Naz'a olan hislerimi de biliyorsun. Evet, evet. Aynen orada duralım. Sen Sena bana Hanım. ne dedin? Sen bana ne dedin? Bundan sonra bizim evliliğimizde Naz'ın ismi geçmeyecek demedin mi? Görmezden geldin. Nasıl görmezden Benim Naz'a geleyim? olan Bundan hislerimi sonra yok seni saydın. çok seviyorum. İyi ki varsın. Başlangıçlar yapıyoruz. Hayatımızı kuruyoruz. Nasıl Sena. yani ya? Benim için kıymetlisin, değerlisin, yerin apayrı. Ama söz konusu Naz. Yani söz konusu Naz Naz'sa olunca karınız ikinci plana mı atılıyor? Sizin Ben resmi bu durumda karınız. olmak istemiyorum. Ben Yüzüğü verip tüm hayatımı- Siz iki gidiyorum. kadını da şu anda farklı bir pozisyona soktunuz. Naz, Ben sizin yerinizde olsam Naz! burada 5 dakika durmam. bu yüzükler senin olsun. Yazıklar olsun sana. her Çok, şeyi çok- berbat ettiniz. Her şeyi Her berbat mı şeyi ettik? berbat ettiniz. Naz! Her şeyi berbat ettiniz. Suçlu biz olduk. Sevgili izleyiciler, hep söylerim, hep söyleyeceğim. Başkalarının duygularıyla oynamayın. Süreçte kazanmış gibi görünüyor olabilirsiniz ama o kişiyi mutlaka kaybedersiniz. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.